Bir hayatın her evresinde insanı engelleyen birileri oluyor. Yapamayacağım dediğim zamanlar da oldu ama umudumu yitirsem de inadım çok sağlam çıktı. O gün hava çok sıcaktı. Üzerimde çelik yelek vardı ve maske vardı ağzımda. Maske takmamın nedeni de yanımdaki jandarmaya, istihbaratçılara bir şey olmasın diye. Hani aslında kendimden çok onları düşündüğüm için maskeyle hep hareket ettim. Ve uzun bir yol yürüdük, tırmandık ve en sonunda terörist mağarasına geldiğimde çok ağır bir koku vardı içeride. Çok ağır bir kokuydu. O kokuyu da soluduktan sonra benim gözüm döndü, başım döndü, karardı bende yani. Hayatımda ilk defa zaten bayılma duygusunun ne demek olduğunu orada yaşadım. Bir anda gözlerim karardı ve kendimi tutamadım, bayıldım. Çok zor hatta kendime geldim. Bangladeş'te bir uçak düşme tehlikesi yaşadı. Çok eski bir uçaktı ve bende hala tesiri var. Çünkü ne zaman bir uçağa, helikoptere binsem o anı düşünüyorum. Şüphesiz terörist mağarasındaki o bayıldığım an. Elazığ depreminde ayakta duramadım, kendimi hiç tutamadım ve ağladığım o sahne pek çok zorlandığım görevim oldu. Meslek aşkı şöyle bu işi çok sevdiğimi anladım yıllar önce. Dedim ki bu iş tam bana göre. Yani Fulya bu sensin yani. O kadar birbirimize bağlandık ki meslek ve ben. Benim karakterime çok uygun bir iş aslında. Yani ben bu işi yapmasaydım herhalde bir yerlerde ya insan kaynakları sorumlusu olurdum ya bir kurumsal iletişimci olurdum. İnsana dair bir şey olurdum yani. İnsanla iç içe olan. Çünkü öyle dışa dönük bir insanım. Karakterim bu. Dolayısıyla bu işte hep böyle sokakta insanların derdi ben severim yani. Başka insanların derdini dinlemeyi, dertlenmeyi. Çok bana uygun bir iş olunca çok sevdim. Çok sevince de bir aşk büyüttü. Ve yani çok güzel, keyifli. Ve zaten nereye gitsem hep aklım esas mesleğimde kaldı. Muhabirlikte, habercilikte kaldı biliyorsun. Yeni yollara girdim ama mutlu olamadım, geri döndüm yani. Çünkü aşık olduğum iş bu yani. Bir insan ölmeden ceset torbasına girmesi çok ağır bir duygu gerçekten. Ölümle yüz yüze geliyorsun ve mecbursun. Çorlu tren kazasında o alanda o kadar zor bir arazinin ortasındaydık ki suyun içinde, bataklığın içindeydik ve mecburduk bir yere sığınmaya, oturmaya ve ben kameraman arkadaşım Halil bize ceset torbalarını getirdiğinde hiç düşünmeden girdim içine. O torbayı açtıklarında kaçıncı cenaze çıktı diye soruyordum. Çünkü bir yandan da ne yazık ki her geçen dakika orada çıkartılan cansız bedenlerin sayısı artıyordu. Çok acı bir geceydi. Ya bu benim diyorum ya aslında mizacım. Aslında ben kimsenin kimseye benzemesini istemiyorum. Çünkü ben kimseyi mesela örnek aldım ama taklit etmedim. Örnek almak, ilham almak çok güzel bir şey. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bir insan kendi stilini, kendi içinden geldiği gibi tavırlarla kendini bulması gerekiyor bence. Ve onun üzerine yatırım yapması gerekiyor. Hani nasıl olur? Sadece benim yapıma çok uygun bu meslek. Benim karakterime, kişiliğime. Çünkü işte kalabalık bir ailede büyümüşüm, mizacım böyle dışa dönük bir kızım. Dolayısıyla yaptığım işte çok örtüşen bir karaktere sahibim. Bu da bende daha da çok böyle işime bağlanmama, işimde başarıyı yaşamama aslında vesile oldu. Ben aslında çok bir şey yapmadım. Sadece çalıştım ama kendimden hiç ödün vermedim. İnsanın bir stili olunca, bir tarzı olunca, duruşu olunca ve kendinde ısrar edince o zaten bir farklılık yaratıyor. Çok önemli bir şeydir. Yani o yüzden kimse gibi olunmasın ama ben genç kardeşlerime şunu söyleyeyim. İlham al, taklit etme. Örnek al, taklit etme. Örnek al ama kendinde ısrar ederek. Bu çok önemli bir şey ve ben çok çalıştım. Zaman zaman benim de umudum çok kırıldı. Çok hatta demoralize olduğum zamanlar oldu. Küçümsendiğim zamanlar da oldu. Evet oldu. Hatta yani böyle beni inciten insanlar da çok oldu. Ben hatta onlara diyordum ki hayır ben öyle yapmak istemiyorum. Ben haber kanalında normalde böyle çok bir tarz yok Gülsüm. Yani haber kanallarında hani bir 10 yıl önce daha böyle sabit yayınlar, daha sakin yayınlar.
Ama ben hiçbir zaman öyle değildim. Çünkü ben eğer öyle olursam o ben olmayacaktım ve ben yöneticilerime de her defasında bunu dedim. Eğer ki ben böyle sabit durursam, sakin durursam o ben olmam çünkü o ben değilim. Yalancılık yaparım yani insanları kandırmış olurum. Ben kendim gibi olmak istiyorum. Hep bunu söyleyip kendimde ısrar ettim yani. Ve bir hayatın her evresinde insanı engelleyen birileri veya işte kişiler oluyor. Bende de zamanında oldu bazı şeyler. Dedim ya demoralize de oldum. Benim böyle hani çok aslında ya yapamayacağım dediğim zamanlar da oldu ama umudumu yitirsem de inadım çok sağlam çıktı. Çok inatçıydım bu konuda. Çünkü biliyordum, potansiyelimi biliyordum. Kendi yapmak istediğim şeyleri biliyordum. Çok sebat ettim. Biraz da inatçılığı kattım ve hiç ödün vermedim. Ve çok çalıştım gerçekten. Bak şu an bile kanalda biz bu röportajı yapıyoruz ve ben saatlerce hala çalışacağım çünkü bitirmem gereken montaj var. Dolayısıyla çalışarak aslında insan üreterek ve kendinde ısrar ederek bir yerlere gelebiliyor. Ben hep şunu söylerim, birisi bana iltifat ettiği zaman, güzel bir şey söylediği zaman ben hep o kişiden kaynaklanır. Senin kalbin güzel ki bendeki kalbi görüyorsun. Senin demek ki hayata bakışın güzel ki bendekini görebiliyorsun diye ben tüm iltifatları kendilerine iletiyorum. Çünkü onların kalbi güzel ki bendekini görebiliyorlar. Etki tepki aslında. Dolayısıyla ben çok teşekkür ediyorum onlara. Her zaman samimiyetle yaklaştım ben izleyicilerimize, takipçilerimize. Sizlerin zaten çok başarılı bir dijital yayıncısınız. Kitleniz de çok kaliteli. Dolayısıyla ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. O gün hava çok sıcaktı. Üzerimde çelik yelek vardı ve maske vardı ağzımda. Maske takmamın nedeni de yanımdaki jandarmaya, istihbaratçılara bir şey olmasın diye. Hani aslında kendimden çok onları düşündüğüm için maskeyle hep hareket ettim.